Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Premiere Pro'da nasıl render alınır onu göstereceğim. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Burada daha önceden öylesine edit yapmak için oluşturduğum bir sekans vardı. Şimdi bu sekansın renderını almayı göstereceğim sizlere. Timeline nasıl oluşturulur buna dair detaylı video çekmiştim. Dilerseniz oynatma listesinden o videoya da bakabilirsiniz. Şimdi bu videonun renderını alma ile ilgili şöyle bir kısa yol söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Sekansı bu timeline'ı tıkladım. CTRL M tuşuna basıyorum. Burada bizi render alma ayarları karşılıyor. Eğer kısa yol tuşlarıyla buraya ulaşmak istemezseniz burada File'a geliyoruz. File'da Export, Media'yı seçiyoruz. Yine aynı render alma ayarları bizi karşılıyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu sekansı oluşturduk biz. Sadece şu kısmını render almak istiyoruz. Birilerine göndereceğiz mesela. O zaman i tuşuna basıyoruz. İmlecin olduğu yerden. Sonuna denk gelmesi istediğiniz kısımda da o'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Bu aralığı seçtim. Bu aralığı render almak istiyorum mesela. Yine bastım CTRL M kısa yol tuşuna. Burada render almak için ayarlar bizi karşıladı. Burada render alırken formatlar mevcut. Mesela sesle ilgili render alırsak WAV formatı var. Burada AVI falan var. Benim size tavsiye ettiğim H264 formatıyla render almanız. Çünkü bu format hem kaliteli görüntü sunuyor sizlere hem de dosya boyutları diğerlerine oranla daha düşük. O yüzden genelde de zaten H264 video formatı kullanılır. Burada H264'ü seçtikten sonra hazır ayarlar mevcut. Siz istediğiniz hazır ayarı seçebilirsiniz buradan. Mesela yüksek kalite 1080p, işte 4K, 720p. Eğer burada hangisini seçeceğini bilmiyorsanız ya da oluşturduğunuz sekansın işte HD mi 4K mı olduğunu hani tam bilmiyorsanız, yani bu high bitrate kaliteli bir şekilde render almanızı sağlayacaktır. Burada detayları yazıyor. 1920-1080 olduğu, kaç FPS olduğu. Sonra burada maksimum kalitede render al seçeneği var. Bunu seçerseniz daha detaylı bir şekilde render almaya çalışacaktır program. Yani bunu çok da seçmenizi tavsiye etmem. Yani çoğunlukla gerek olmuyor bunu seçmeye. Aynısı burada da var. Maksimum kalitede render almak için. Bunları seçerseniz render alma süreleriniz uzar. Aynı zamanda. Onun dışında son olarak söyleyeceğim de burada VBR-PES var. Bu şu işe yarıyor. Yani videonun saniyedeki dosya boyutunu bize gösteriyor. Bunu ne kadar yukarı yaparsanız yüksek boyutlu bir video elde edersiniz. Aynı zamanda kaliteli bir video olur. Ama bir yere yükleyeceğimiz zaman, mesela YouTube'a falan yükleyeceğimiz zaman çok da yüksek boyutlu kaliteli video render almamıza gerek yok. Çünkü YouTube bunun sıkıştırmasını yapıyor zaten. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda bununla ilgili mesela söyleyeceğim. İşte 10 megabit olması yine fena bir görüntü kalitesi olmayacağı anlamına gelir. İşte burayı 20 de yapabilirsiniz, 15 de yapabilirsiniz ama çok da yukarıları çıkmanızı tavsiye etmem. Sonra burada output name dediği videonun çıkış ismi ve hani nereye kaydedeceğimizi soruyor bize. Mesela ben masa üstüne kaydedeceğim. İşte deneme render 2 dedim mesela. Buraya kaydet dedim. Burada export'a bastığım zaman sorunsuz bir şekilde render alacaktır. Q'ya bastığım zaman da eğer bilgisayarınızda Media Encoder kuruluysa bu Media Encoder ile beraber güzel bir şekilde render alacaktır. Ama kurulu değilse export'a basıp render alacağım. Ben Media Encoder'u bilgisayarınıza kurmanızı tavsiye ederim Premiere Pro ile çalışıyorsanız. Şimdi export'a bastığım zaman bilgisayar render almaya başlıyor. Videonun boyutu 50 MB gibi düşük olduğu için bu render alanı, o yüzden hızlı bir şekilde renderımızı aldık. Bu render ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Eğer YouTube'a kaliteli video yükleme ile ilgili sorularınız varsa o zaman VP09
kodek konusunu anlattığım videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.